Merhabalar, ben size pediatrik kemik iliği naklinden, diğer adıyla kök hücre naklinden bahsetmek istiyorum. Kök hücre nakli oldukça zor bir işlem ve tedavi şeklidir. Öncelikle nakil endikasyonu koyduğumuz hastalara öncelikle bir hazırlık rejimi veriyoruz. Bu hazırlık rejimi ile kanserli hücrelerin veya patolojik olan hücrelerin yok edilmesini amaçlıyoruz. Ardından da sağlıklı kişilerden, doku grubu uygun olan kişilerden kök hücrelerini alarak hastamıza veriyoruz ve ardından bu hücrelerin oraya oturmasını ve belli bir süre geçtikten sonra da artık kan hücre üretmesini bekliyoruz. Demek ki öncelikle yok edilmesi gereken patolojik hücreler var. Onun için verdiğimiz kemoterapetik ajanlar var. Ardından da sağlıklı kişilerden aldığımız kök hücreleri vererek eksik olan kök hücreleri tekrar hastaya vermiş oluyoruz ve bunların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamış oluyoruz. Zor bir işlemdir kemik iliği nakli. İki yöntemimiz var nakil için. Bir tanesi otolog nakil, bir tanesi de alojenik nakildir. Otolog nakil dediğimiz nakil şeklinde burada hastanın kendi hücrelerini, kök hücrelerini alıyoruz ve onları donduruyoruz. Ardından hastaya yoğun bir kemoterapi veriyoruz. Bu kemoterapi kanser ilaçlarından tabii ki oluşuyor. Ek olarak radyoterapi uygulaması da yapmamız mümkün. Hastanın malin hücrelerini yok ettikten sonra bu aşağı yukarı 7-8 gün kadar sürebilir bu ilaçlarla. Dondurmuş olduğumuz hücreleri eritiyoruz ve hastaya tekrar kan yoluyla aktarıyoruz ve tekrar artık onların olgunlaşmasını ve olgun kan hücreleri oluşturmasını bekliyoruz. Alojenik kemik iliği nakli bu biraz daha zorlu bir süreçtir. Burada önemli olan hastaya doku grubu uygun olan bir kişiden kemik iliği nakli yapmaktır. Bu ya kardeş olabilir ki kardeşin doku grubu uyumu aşağı yukarı %25 oranında bulmak mümkün. Ya da aile içi vericileri burada bulmamız mümkün olabilir. Onlar da %6 oranında tutma olasılığı var. Evet, eğer yok vericiyi bulamıyorsak aile içinden bu sefer yabancı vericilere yönlenmemiz gerekiyor. Bu konuda da bize doku grubu bankaları yardımcı olabiliyor. Burada mesela Türkiye'nin de doku grubu bankası var. Bu da Türkkök olarak adlandırılmış durumda. Bir de Ankara'da, Ankara Üniversitesi'nde, Hacettepe'de ve İstanbul'da da yine bir doku grubu bankası var. Ama şu sırada 500 binlik gönüllü vericiden oluşan Türkkök çok güzel bir hizmet veriyor. Ve biz kardeşler ve aile arasında verici bulamazsak onlara başvuruyoruz. Ve onlarda bulma şansımız aşağı yukarı 150 binde bir şeklinde oluyor. Ve biz tam full match dediğimiz, unrelated dediğimiz yabancı dokuyu 10'a 10 uymasını arzu ediyoruz. Yani HLA doku grupları, antijenleri 10 adet bakıldığında bunların tutması gerekiyor. Bazen tutmayabiliyor. Yani 8 ya da 9'u tutarsa biz buna mismatch unrelated donör diyoruz. Tabii ki o donörün kök hücrelerinde kullanmamız mümkün ancak bu biraz daha riskli bir prosesi oluşturuyor. Şimdi ne yapıyoruz biz? Evet, hastaya kemoterapi veriyoruz alojenik nakilde. Ardından o kötü hücrelerin yok olmasını sağladıktan sonra yine vericiden kök hücreleri topluyoruz ve bunları hastaya veriyoruz ve burada artık onların büyümesini sağlıyoruz. Şimdi bu neye benziyor? Toprağa tohum ekmeye benziyor. Tarlaya tohumu ekiyorsunuz ve bir müddet beklemek zorundasınız.
ve onun filiz vermesini, bitkinin oluşmasını beklemek zorundasınız. Daha sonra bu bitkinin de ürün vermesini beklemek zorundasınız. İşte böyle bir süreçten geçiyoruz. Ve biz kemik iliği nakli yaptığımızda, tabii kemik iliğini sıfırladığımız için hastanın akyuvarları, alyuvarları ve pıhtılaşma hücreleri bunlar sıfıra yakın azalıyorlar. Bu ne demek oluyor? Bu hastalar enfeksiyonlara açık bir konuma geliyorlar. Yani çok ağır bakteri enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları ve viral enfeksiyonlarla karşılaşma olanakları çok fazla oluyor ve bunlara yakalanma olanakları oluyor. Bu yüzden de bu hastaları çok steril, HEPA filtreli odalarda tutmak gerekiyor. Yine onlara çok iyi bir bakım gerekiyor. Her gün banyo yapmaları, ağız, kulak ve bütün genital bölgelerin yıkanması, onların kremlenmesi, steril edilmesi gerekiyor. Bunun yanında tabii ki beslenmelerine çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Çünkü vermiş olduğumuz hazırlık rejimi ne yapıyor? Sadece kötü hücreleri yok etmiyor. Bunlar aynı zamanda da sağlıklı dokularımızın hücrelerine de zarar veriyorlar. Bu nedenle ağızlarında hastaların yaralar çıkıyor. Mukozit dediğimiz tablo oluyor. Yine bağırsaklarda yaralar olabiliyor. Hastalarda ishal görebiliyoruz. İşte karaciğer hücrelerine zarar verebiliyor, sarılık olabiliyor. Ve de bir de tabii ki saçları da dökülebiliyor. O yüzden nakil sonrası hastaların saçları maalesef olmuyor ama daha sonra birkaç ay sonra yine kökler nasılsa onlar da yine saçlarına sağlıklı bir şekilde kavuşabiliyorlar. Yoğun HEPA filtreli steril odalarda beklemeleri gereken süreç aşağı yukarı 3 hafta kadar oluyor. Ve bu 3 haftada kan hücreleri yapımı başladıktan sonra, sağlıklı kan hücreleri geldikten sonra artık yavaş yavaş steril şartları azaltarak normal çevre şartlarına uyumlu hale getirmiş oluyoruz biz hastaları ve bir ay sonra aşağı yukarı hastaları taburcu edebiliyoruz. Tabii ki komplikasyonlar olabiliyor. O zaman hastanede yatış süreleri uzamış oluyor. Ama kemik iliği nakli gerçekten hayat kurtarıcı bir işlem ve günümüzde sık olarak kullanılan bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi hangi çeşit kök hücrelerini kullanabiliriz? Şimdi bir kere kemik iliğinden biz kök hücreleri toplayıp onları kullanabiliriz. Bunun için de ne yapıyoruz? Sağlıklı verici yani donörü ameliyathane şartlarında uyutuyoruz. Yüzüstü yatırarak arka kalça kemiğinden enjektörlerle girerek kök hücrelerini oradan spina iliaca posterior dediğimiz kısmından tıpkı enjektörle hani kan çeker gibi oradan alıyoruz. Gerekli olan hücre miktarını elde ettikten sonra biz bu kök hücrelerini kan torbalarına dolduruyoruz. Bunları yeterli bir miktarı geldikten sonra ki bu aşağı yukarı 20 mililitre kilogram başına hasta için bu kan torbalarını ne yapıyoruz? Daha önce hazırlık rejimi vermiş olduğumuz hastaya götürüyoruz ve ona veriyoruz. İkinci kök hücre kaynağımız periferik kök hücredir. Eskiden kemik iliği kök hücrelerin sadece kemik iliğinde olduğu söyleniyordu. Ama biliyoruz ki aşağı yukarı 20 sene kadar önce artık kök hücrelerin damarlarımızda da dolaştığı ve gerekli olduğu dejenere olmuş dokularımızda mesela bağırsak olabilir, gözümüz olabilir, çeşitli mukozal hücrelerimiz olabilir. Onlara damarlarda gezerek o bölgelere gidip onları yenilediklerini tespit ettik. Ve bu nedenle de ne yapıyoruz? Bu kök hücrelerden de yararlanabiliyoruz. Sağlıklı vericilere onlara büyüme faktörleri enjekte ediyoruz 5 gün süreyle. 5 gün sonra ve bakıyoruz ki kanlarına çıkan kemik iliği kök hücreleri
ki bunlara periferik kök hücre diyoruz. Onların aşağı yukarı 25 kat arttığını görüyoruz ve daha sonra aferez cihazlarıyla bu periferik kök hücrelerini topluyoruz. Tıpkı trombositleri toplar gibi ve arkasından da bu topladığımız hücreleri yine hastaya verebiliyoruz. Üçüncü bir kök hücre kaynağı da göbek kordonu kanıdır. Bu da biliyoruz doğumdan sonra, bebek doğduktan sonra daha henüz plasenta anneden çıkmadan evvel ne yapıyoruz? Enjektörle bu göbek kordonu damarlarına giriyoruz ve o kanları topluyoruz. Bu aşağı yukarı 80 ila 100 mililitre kadar bir ürün oluşturur. Ve bu ürünü de genellikle biz donduruyoruz ve gerektiğinde ya kardeş için ya ileride başka birisi olabilir, ihtiyacı olan doku grubu uyan kişilere bu donmuş ürünleri vererek yine hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii ki göbek kordonu hücreleri burada kök hücreleri çok daha fazla. Hani kemik iliğinden ve periferik kandan. Bu yüzden daha az bir miktarda burada yeterli olabiliyor. Demek ki çok çeşit ürünümüz var ama en ideali tabii ki bir şekilde kemik iliği kök hücrelerini bulmak.